Evet Hüseyin Bey, karavanınızın özelliklerinden bahsetmek ister misiniz? Şöyle hemen nasılım böyle duruyor muyuz? İyi. Duruyorsun. Duruyorum. Tamam o zaman anlatayım. Ee, Anlatamadı. Anlatamadım. Başkent Karavan RS 310 modelinin 2 kişilik versiyonunu kullanıyoruz biz. Bu böyle olur mu ya? Başkent Karavan RS 310 Kestik. kestik. Şaka yapıyorum ya. Yok. Devam et. Evet RS 310 RS kullanıyoruz. 3 2 kişilik. dur ben Ama bir şey söyleyeceğim. sen söyle. Yok söylemeyeceğim. Bak. Tamam hadi anlat. Başkent Karavan RS 310 2 kişilik modeli kullanıyoruz. Özellikle bir tanıtım videosu çekmek istedik ve bir süre kullanmadan çekmek de istemedik bunu. Biraz da kullanıcı deneyimini de paylaşalım istedik. Çünkü 2 kişilik olması biraz farklı geliyor insanlara. Standartta 4 kişilik arka tarafında ranzası olan modelleri kullanıldığı için bizim karavan biraz farklı geliyordu. Biraz detaylı olarak inceleyelim, kullanıcı deneyimini oluşturalım. Ondan sonra da en ufak ayrıntısına kadar sizlere anlatalım istedik. O zaman başlayalım. Genel teknik özelliklerinden bahsedersek karavan içten içe 3 metre 10 santim, dıştan dışa 3,25 ve şasi oku ile birlikte total uzunluğa geldiğimiz anda 4,25'lik bir uzunluğa sahip. Bu arada total uzunluk bence çok önemli. Genelde onu çok dikkate almıyorlar ama baktığınızda o ok da size dahil oluyor. Tabii Yani canım. kapladığınız yer bu nedenle önemli hale geliyor. Ya mesela bazı karavanların total uzunluğunu 3,94 metre olarak gibi ölçülse de şasi uzunluğunu da işin içine kattığımız zaman 5,25 falan olan karavanlar biliyoruz yani 1 metre kadar şasi okunun uzunluğunun konulduğunu biliyoruz. Yani O, arabayı da aldığın zaman ciddi bir uzunluk haline geliyor. Yani hesap ederken zaten bunu karavanda teknik serisinde uzunluk ve ağırlık bölümünü de anlatmıştım detaylı olarak. Şurası boşsa şu tarafa mı? Şu tarafa koyarım ben o videoyu. Burası iyi mi? Ha, iyi. Burası buraya koyarım o videoyu. Siz oradan bir ona bakıp detaylarına bakmalısınız. Total uzunluğu 4,25 dedik. Kantar ağırlığı karavanın fabrika çıkışı olarak 640 kilo denk geliyor. Ama hesap edersek bizim karavanın üzerinde Webasto'su, tentesini ve kendi kişisel ağırlıklarımızı kullandığımız zaman büyük bir ihtimalle şu an 800 kilograma yakın olduğunu hesap ediyoruz ama ölçmedik. Belki ölçersek bir kantar fişini Instagram üzerinden paylaşırız. Zaten Instagram Sonra da hesapları biliyorsunuz. cezamızı yeriz herhalde. Ne? O konuyu bence hiç karıştırmanın anlamı yok. Neyse biz karavanı çok yüklemiyoruz zaten. İçine geçtiğimiz zaman da göstermiş oluruz. Onun teknik videoları serilerinden bir tanesi de paylaşacağım. Şu karavandaki ağırlık yüklemesiyle ilgili. Onu da detaylı olarak oradan izlersiniz ama ne zaman gelir onu çok bilmiyorum. Ama o ağırlık yükleme, yolculuğa hazırlık kısmı gerçekten en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü kazaya sebep verecek sebeplerden bir tanesi. Sebep. Karavanın önüne geldiğimiz zaman bizi burada büyük bir cam karşılıyor. Bu dışa açılır standart araç camıdır bu arada. Karavan camı değildir. Normal tek camdır. Bu karavan camını karavanın arka tarafında göreceksiniz zaten. Bu sadece dışa açılır bir cam. Sürgülü cam değil. Avantaj olarak kademeli açılması olduğu için havalandırma özelliğine sahip. Benim bu karavanda en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi tüplük. Aslında tüplük dediğimize bakmayın. İçinde tüp yok bunun ve tüp bağlantısı da yok. Ama çok ciddi bir depolama alanı veriyor. İçinde şöyle derinlemesine baktığım zaman inanılmaz da dağınık yer şu anda ama bizim atık su çantamız, atık su kovamız, Webasto'muzun tankı, elektrik kablomuz, su hortumumuz, masamız, sandalyemiz, her şeyimiz bunun içine sığıyor ve inanılmaz da pratik hale geliyor. Şurada Webasto'muzun bir mazot tankı burada gözüküyor. Burada duruyor daha doğrusu. Elektrik kablosu şöyle göstereyim. Bu bir karavan elektrik hattı değildir bu arada. Bu normal standart elektrik hattıdır. Çok güvenli bir şey değil çünkü ters dişli olduğu için ıslanma durumlarında şase yapma ihtimali var. Bunu ben böyle diye kapatıyorum. Kilitli olduğu için de mutlu ediyor beni. Her şeyi içine koyup kilitleyebiliyorum. Buraya geldiğimiz zaman bizim bu karavan bu arada şasisi Başkent Karavanı kendi yaptığı bir şasi. Biz de onun harici frenli dingilde, torsiyonlu frenli dingilde biz Knot kullanıyoruz. Aynı şekilde stabilizatörümüz de Knot stabilizatör. Avantaj olarak Knot sistem geldiği zaman bu Başkent Karavanlarda pilot tekerleği ortaya geliyor. Bu pilot tekerleğini aldığın zaman karavanın dengede durmasını sağlıyor. Daha rahat dengede durmasını sağlıyor. Diğeri de dengede duruyor da ortada olması daha dengeli bir hal getiriyor. Hazır buradayken şeyi göstereyim ben. Knos stabilizatörlerin yapısı Alco'dan biraz daha farklıdır.
Alko'da 2 kademe vardır. Bir normal coupling kilidi vardır. Üzerine stabilizatör takarsınız. Knot'ta burada tek parça, tek hareketli bir stabilizatör vardı. Göstermek için güvenlik topunu cebimden getirdim. Gelin Elizciğim, gelirsen şöyle şurayı almanı Evet Denizciğim, buyurun. Bunu şu an bu en boş halinde, sökmeye takmaya uygun halde. Buraya çekide topuzu geldiği zaman, takıldığı zaman bu kendisini bu şekilde atıyor. Bir daha şöyle yukarıdan çekeyim, bir daha göstereyim. Tamam, bir kere daha atayım. Daha detaylı göstereyim. Buyurun. Buradan taktığımız zaman bu kendisini atıyor. Şu anda coupling kilidi standart modda çalışır halde. Üzerine bunu iyice aşağıya bastırdığın zaman artık stabilizatör de devrede. Sökerken de nasıl söküleceğiyle ilgili bazı insanlar zorlanıyor. Biz de ilk başta çok zorlanmıştık, alışana kadar ben çok zorlandım. Hala taktığım zaman emin olmak için yükleniyorum şasi üzerinden şeye. Böyle açtığınız zaman stabilizatörden devre dışı kalıyor. Bıraktığınız zaman top artık şu an boş halde. Aynı zamanda şuradan da bir güvenlik kilidi geliyor, kilitli bir şekilde. Öyle olduğu zaman ne bu sökülebiliyor ne bu açılabiliyor. Sadece stabilizatör devre dışı bırakabiliyorsunuz. Zaten böyle alanlara da park ederken aslında stabilizatör devre dışı bırakmak gerekiyor. Çünkü dar alanda manevrada zorlaştırıyor stabilizatör. Stabilizatör çalışma mantığı olarak çeki topuzun tuttuğu için dar alandaki manevraları da daha zor yapıyor. Ön tarafta biz opsiyon olarak 2 tane ekstradan destek ayağı aldık. Herkese zaten öneriyorum, kesinlikle almalı. Yani olmazsa nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Şeyi hatırlıyor musun? Kiraladığımız karavanlarda önde yoktu. Ve şeydeyken, Abant'tayken ön pilot tekerleği yere gömülmüştü. Evet. Çok da tecrübeli olmadığımız için otomatik olarak biz bayağı bir zorlanmıştık onu takarken. O yüzden pilot tekerleği özellikle böyle yumuşak alanlarda batıyor. Battığı zaman zaten bile karavan sallanıyor onun içinde olduğu zaman. O yüzden onları opsiyon olarak alın. Bu arada bu zaten sadece yerli karavanlarda bir opsiyon seçeneği. Normalde aslında standart olması gereken bir şey. Yani işte olmazsa nasıl olur? Saçma olur. Mutlaka olması gerekiyor. Bir stabilizatörün bu tarafına gelirse burada fren aparatı var. Bazen knot kullanan insanlar ya da gördüğü zaman bunun mesafesinin çok dar olduğunu söylüyor. Alko'ya kıyasla daha az mesafede hareket eder bu arada aklımdayken şu fren amortisörü. Sizde de knot gelirse aklınıza bulunsun. Bu daha dar mesafede çalışır. Alko kadar uzun mesafede basmaz. Ve geriye toplaması yani karavanın kendisini salması biraz daha zaman alır Alko'ya göre. Ben ama bu arada Knot'tan çok memnunum. İmkan dahilinde olursa bir sonraki karavanımızda da Knot altyapıyı kullanacağız. Yani umudumuz o yönde. Bakalım ne olacak. Bu tarafa gelirsek burada da bir dışa açılır. Burası, Karavan yine tabii ki onu pislik zaten içinde. içeride bir kullanım deneyiminde onu bir anlatacağız. O şu kiri detaylı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu önemli bir konu çünkü. Burada da yine dışarı açılır bir camımız var. Buzdolabı menfezimiz var. Alacağınız firma ya da karavanda model olarak bu opsiyonsa bunu kesinlikle alın. Yoksa yaz döneminde buzdolabınız çalışmaz çok ısındığı için. Geldiğimiz zaman burada gene C tip lastiklerle Knot jantımız bulunuyor, alüminyum. Bu zaten bahsettiğim gibi dingil bizim Knot olduğu için zaten otomatik olarak sistem komple oraya geliyor. Dış duş. Evet, en sevdiğim yer. Burada dış duşumuz var. Dış duş iç taraftan, banyo tarafından bağlanıyor. Şu an Hidrofor kapalı şu hidrofor anda. kapalı. O yüzden akmıyor. Bu tarafta da çok bir şey yok. Banyonun camı. Burada bir karartmalı cam var. Biz içeriden aynı zamanda buzlu cam filmi koyduk ki gene de içeriden dışarısı gözükür mü gözükmez mi emin olamadığımız için. Burada banyonun havalandırması var. Şu an hava soğuk olduğu için tabii kapalı burası ama yazın faydalı oluyor. Burası da güneş panelinin elektrik sisteminin karavanın içine girdiği yer. Arkaya geldiğimiz zaman burada gerçek bir karavan camı var. Bu çift kat polikarbon bir karavan camı. Normal araç camları gibi bir darbe aldığı zaman patlamaz. Size zarar vermez. Aynı zamanda çift katlı olduğu için içeriden buğu yapmaz. Sadece dış çerçeve kısmında bir buğu olarak yapar. Bunlar gerçek karavan camı. O ön taraftakiler dışa açılır cam.
Evet. Böyle bir orada dışı açılır görünce insanlar karavan camı zannediyor ama değiller. Orada içeride girdiğimiz zaman da göreceksiniz, inanılmaz nem yapar o. Sürekli bir silme hali yaşanabiliyor. Burada LED aydınlatma sistemi var. LED olması iyi. Araçlar çok fazla elektrik çekmiyor ve arıza durumunda düşürmüyor. Atık su hattı burada. Borunun çıkış kısmı. Bir kamerayı ben alırsam bir şey göstereceğim. Burada anlatmak istediğim bir sorun ve problem var. Gördüğünüz gibi burada normal bir boru sistemi kullanılmış ve ölçülendirmesi çok iyi değil. Şimdi ölçülendirmesi çok iyi olmadığı için bu düzenli olarak içinde kir biriktiriyor. Yağ biriktiriyor. Haliyle biz lavaboyu vesaire kullandığımız zaman ve ya hoş bir şey olmuyor açıkçası. Yani biriktirmesi bir zarar mı? Şu anlık bir zarar oluşturmadı ama hoş bir durum değil. Bu tarafa geldiğimiz zaman şurada bir aydınlatmamız var. Aşırı parlak. Şunu da bir atayım. Galiba ilk defa dün akşam kullandık bu dış aydınlatmayı, yani bütün gece olarak. Burada bir torba Genelde tente var şu kullanmıyoruz. anda. Onu çok açmanın anlamı yok şu an. Standart bildiğiniz torba tente. Ve şurada kilisiz. Su deposunun Burada da su deposunun hortum girişi var. Buna ne diyorlar bilmiyorum. Ölçüsünü de şöyle göstereyim, bir parmak giriyor bunun içine. Instagram'dan birkaç insan sormuştu ölçüsünün ne olduğu ile ilgili. Standart hortum giriyor. Hiç anlamıyorum o konunun özelliklerinden. Burada kapı sabitleme aparatımız var. Buradan geldiği zaman kapanıyor. Ve burada da mutfağın camı var. O zaman evet, Hüseyin Bey, içeri girelim mi artık? girelim. Burada işte fark yaratan kısım, ya daha doğrusu farklı olan, Geldim. şöyle Daha geniş açıyla şuradan görebilirsiniz. göstereyim ben o zaman. Şuraya. Farklı olan kısım aslında işte burada geliyor. Bu bizim mutfağımız arka tarafta. Normal standartta mutfak burada. Şöyle. Şu alan mutfak alanı normalde. Tabi burayla bura arasında ciddi bir boyut farkı var. Otomatik olarak konfor veriyor. Mutfak bu bölgede olduğu zaman diklemesine geliyor. Ve lavabo burada oluyor. Şuradan da bir açılması oluyor ama bizde çok pratik olmuyor. Ve alanı iyice daraltıyor. Bunun biraz daha öne alınması gerekiyor. Buraya geldiğimizde yatay halde ve fazladan bize büyük dolap, burada bir raf bölümü ve aşağıda ciddi miktarda bir dolabımız oluyor. Çekmecemiz de ciddi büyük hale geliyor. Yani mutfağın bu şekilde olması gerçekten yani içerideki hareket kabiliyetimizi artırıyor ve daha konforlu bir şekilde yaşamamızı sağlıyor. Bir de bu artı olarak bize ne avantaj sağlıyor? Mutfak buraya geldiği zaman buraya otomatik olarak bir cam geliyor. Normalde buradayken bir cam yok. Buraya bir cam geliyor ve biz içerideki yazın bütün camları açtığımız zaman içerisi inanılmaz ferah bir alan haline giriyor. Güzel rüzgar alıyor, güzel serinlik oluyor ve biz bu yaz Antalya'da bir tane vantilatörle şey yaptık, devam Yani ettik. evet, hiç sıkıntı yaşamadık. Çok Güzel. rahat ediyor. Camları açtığınız zaman, yani her bir tarafında zaten cam var. Yukarıda da şu tavan hekisi. Hepsini açtığımız zaman gayet güzel. Püfür püfür. Püfür püfür. Dışarıda da bahsettiğim gibi bunlar karavan camı değildir. Bunlar normal cam. Bakın şuradan bu cama baktığınız zaman bu camda inanılmaz bir buğu var. İnanılmaz bir nem birikmesi var. Diğer taraftaki cama geçerseniz orada böyle bir şey yok. Orada normal cam var. Çok ufak köşelerden gelen bir nem var orada. Onun haricinde olmuyor. Fark bu. O da nazar boncuğu olsun. Asıl fark orada oluşmaya başlıyor. Banyoya geçelim. Biraz tabii haliyle şu an kullanım halinde olduğu için biraz dağınık. 4 kişilik modellerde banyomuzun alanı tam olarak şuradan çizdiğim kapının başladığı noktada Kapının olduğu yerden bitiyor. bitiyor ve banyo ve şeyiniz burada, tuvaletiniz bu halde burada kalıyor. Şöyle ben içeriye girdim. Buraya geldiğiniz zaman burada bize ekstradan bir dolap alanı geliyor ve banyonun hem uzunluk hem de genişliği artmış oluyor. Yaklaşık 25 santim banyonuz uzuyor ve 10 santim de genişliyor.
Yani gerçekten çok ciddi fark ediyor. Yani öbür türlü duş almak falan çok zor. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Daracık bir alanda hem işte tuvaletiniz var hem de o alanda duş almaya çalışıyorsunuz. Çok verimli olmuyor. Bir de şu dolap da yok şeylerde. Tabii bu dolap ciddi bir avantaj sağlıyor çünkü Sadece lavaboyu koyuyorlar, altı falan boş oluyor. Bu dolap da bayağı bir eşyamızı alıyor burada bizim. ki orada şu an mesela dış duşun da şeyleri mekanizması da onun Hı. içinde duruyor. O yüzden bayağı faydalı bir hale geliyor. Buraya geldiğimiz zaman standart 90 litrelik bir buzdolabımız var. Bu 220 voltluk bir buzdolabı. Dönüştürmüş falan da değil. 220 voltla çalışıyor. Buranın üst tarafında içi inanılmaz dağınık olsa da bayağı Neyse ki ciddi, kamera açısına çok gelmiyor. çok ciddi bir göstermiyorum büyük bir şu an. dolap var burada. Derinlemesine bizim neredeyse her malzememizi içine alabiliyor. Biz hafif olan ıvır zıvır malzemeyi, hamamımızı vesaire falan karavanın içine bırakıyoruz. Ya da şöyle küçük battaniyelerimiz olduğu zaman bunları karavanın içine bırakıyoruz. Ağırlık yapmayan malzemeleri. Ve hepsi neredeyse bu alanın içinde duruyor. Keza bu tarafta da ciddi büyük bir dolabımız var. Burada da ıvır zıvırlarımız, malzemeler. Amma dağınıkmışız biz karavanın içi. Böyle söylemeyelim lütfen. Şu an ortalığı topladık, görüyorsunuz, her şeyi bir yere Tabii bir de soktuk. bizim inanılmaz büyük fazla yastığımız var. Ben yastık çok seviyorum. Burada klasik bildiğiniz gibi aslında aşağı inen standart oturma grubundan yatak olan bir masamız var. Buradan aşağı çektiğim zaman tek hareketli iniyor. Bu pratik bir masa. Bunu seviyorum. Ama kaldırması o kadar da indirdiği kadar pratik olmuyor. Ben şurayı bir açayım. Bu da mı gösteriyoruz? Şöyle. Burada bizim 55 litrelik su depomuz var. Ve burada Yılkar marka ısıtıcımızın ana mekanizması burada bulunuyor. Su pompamız orada. Şu su pompası ile ilgili anlatacağım bir konu var. Yerli üreticilerin tamamı bunu yapıyor. Bunu direkt şasi üzerine ya da karavanın üzerine bir titreşim engelleyici olarak çalıp koyulmadığı zaman inanılmaz titriyor burası. Yani İstersen çok açalım, fazla bir titriyor. gösterelim. Yani Raporu açtım. Şöyle bir ses geliyor. bu kadar ses de Sonra- sadece şeyle alakalı değil yani devam ediyor. Suyu açıyorum şimdi mutfakta. Şöyle Tamam, çok Ses. kapat kapat. ses bu şekilde. Yani bunu sadece ses olması da değil, aynı zamanda titreşim de var. Yani karavanda hidrofor çalıştığı zaman karavan titriyor. Yani çok basit plastik darbe emici iki tane şey üzerinden bunu monte ettiğiniz zaman bu titreşim kalmaz. Neden bunu? Yani bu bir maliyet de değildir. 5 TL falandır. Burada ben onu göstereyim ben onu. Şurada iki tane USB portumuz var. Şarj için kullanıyoruz. Can. Bunlar Bunlar çok önemli şeyler. evet. Mutfağın arkasında bir tane 220 voltluk elektrik prizimiz var. Aynı zamanda biz elektrik kontrol ünitesini, şu an zaten benim telefonum orada şarjda. Orada da bir elektrik sistemimizi üzerinden de USB portumuz var. Yani elektrik alma ile ilgili hiçbir derdimiz yok. Buraya geldiğimiz zaman standart açma kapama sigortalı panelimiz Mikrofonu burada. kapatalım. Bir de banyo lambası. Hı hı. Burada Yılkar'ı gerçekten ben çok sevdim. Ben Yılkar dizel ısıtıcı benim beklediğimden çok daha iyi çıktı açıkçası. Çünkü fan ayarını yapabiliyorsun. Isı ayarını zaten tamam yapabiliyorsun. Aynı zamanda termostatlı ısı kontrolü var. Yani ben burada 21 dereceye dün ayarlamışım. Hatta dün yanlışlıkla akşam biz karavanı 29 dereceye falan ayarlamışız. Gece inanılmaz bir sıcakla uyandık. Yani nefes alamayacaktık sıcaktan. O şekilde uyandık. Kurumuştuk resmen. O yüzden bu çok güzel. Standart Webasto'nun kendi kontrol paneline ekstradan para vermediğiniz zaman sadece manuel ısı ayarı yapabiliyorsunuz ama burada hassas ısı ayarı yapabiliyorsunuz, fan ayarı yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Sadece bence biraz fazla sesli üflüyor. Sen ne diyorsun bu konuda bilmiyorum ama bence bir tık fazla sesli üflüyor. Sessizliğini bilmediğim için karşılaştıramıyorum. Ha tabii orası doğru. Yani o yüzden Yılkar'dan memnunum açıkçası. Başka anlatacak ne var? Heh. Bizim bu arada şu dolabın iç kısmında çok göremeyebilirsiniz şu anda büyük ihtimal malzemeler var ama
Elektrik tesisatının ana hatları burada. İnvertörümüz 12 volttan 24'e çeviren ve 12 voltluk şeyimiz şu tarafta. Onun adının ne olduğunu bilmiyorum. Aynı zamanda Paco şartelimiz de orada. Paco şartel nedir? 220'den elektrik alırken çeviriyorsun. Otomatik geçişli bir şartel yok. Tabi bunlar hep maliyet denip duruluyor. Ama bunlar o kadar büyük maliyetler olduğunu düşünmüyorum gerçi bakma. Tabi ben üretici değilim. Biz karavanda Avrupa diye geçen, aslında Avrupa değil bunlar bu arada, Rhino Ankara'da üretilen bir marka. Avrupa denilmesi sebebi kalın bir şekilde olan güneşlikli sineklik kullanıyor. Bunu bu arada zaten opsiyon videosunda Şu anlatmıştım an ben. görülüyor mu? Sinekliği açtı da. Şöyle yakına geldim. Ayrı ayrı bir çek komple. Ben bununla Tekrardan ilgili konuyu şeyde anlattım. Teknik Ha. videolu serisinde anlattım. Bunu kullanın. Evet ya, biz bu arada alırken diğerini, orijinalde olan yerli, o da yerli de yani ne diyeyim, fabrika çıkış O da bu arada opsiyon. malzemesine opsiyon mu? Tabii canım, o da opsiyondu. Ha. Normalde sadece perdeler var. Ama şey hiç Ya inanın. ışığı hiçbir şekilde tutmuyordu Yok, yani. yok. Varla yok arası bir şey gibiydi. O ciddi sıkıntı. Başka anlatacağım. Genel olarak aslında anlatacağım çok bir şey yok. Sadece biz biraz da 2 kişilik karavanın görselini göstermek istedik. Evet, bu arada şuna çok eminim ki 3 metre 10 santimlik bir karavandan bahsediyoruz. İçten uzunluğu, bu karavan 4 kişilik olabilecek bir karavan değil. Yani zaman sadece hani nasıl diyeyim, idare edecek bir karavan ki Antalya'da Karahanlarla konuştuğumuzda da zaten hani onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani nefes alamıyoruz içeride, çok daralıyor diyor. Belki işte 2 yetişkin bir çocuk belki o da hani Yani bir o da çocuk küçükse. o yüzden yani bu karavanı yani 4 kişilik diye hesap etmemek lazım. 2 kişilik belki idare etmek için 4 kişilik. Yani eğer büyük bir aileyseniz, büyük çocuklarınız varsa Hera modeli daha iyi bir alternatif olacaktır Ares'e kıyasla. Başkent karavan alacaksanız. Çünkü o 3.80 Biraz daha büyük, evet. hani onun evet orada hem mutfağınız daha iyi, hem mutfak alanınız daha iyi, hem de kendi alanınız daha fazla olacaktır. Yaz kamplarında çok önemli değil de belki kış kamplarında karavanın içinde zaman geçiriyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Kavak kontra kullanılıyor ve kavak kontranın üzerine lamine kaplama yapılıyor. Bu güzel bir özellik. Sadece cila atılıp bırakmıyor, su dayanımını arttırıyor. Bunu da aklımdayken hemen geçeyim. Ve gelelim artık kullanıcı deneyimindeki olumlu olumsuz konulara. Gelelim mi? Hadi gelelim. Gel şöyle bir kurulalım da doya doya uzun uzun anlatalım. Çok da uzun anlatmayalım. Ya, bilmiyorum bakalım hani konuyu nereye kadar götürürse artık. Ben birkaç olumsuzluktan bahsetmek istiyorum. Bu olumsuzluklar sadece bu karavanla alakalı olan bir şey değil. Genel olarak yerli karavanlarda olan birkaç tane Bence sorundan önce bahsedeyim. olumlulardan bahsedelim. Önce olumlulardan bahsediyoruz. Olumlu olalım birazcık. Ne kadar pozitif bir insan. Şimdi olumlular bence fiyat performans. Zaten bunu her zaman söylüyoruz. Bu fiyata alınabilecek en güzel karavanlardan bir tanesi ki biz almadan önce uzunca bir süre araştırdık. O nedenle aldık. Memnunuz. Genel olarak Ya memnunuz. genel olarak memnunuz, evet. Çünkü bu karavan bugün şu an ne kadar fiyatı olduğunu bilmiyorum. Şu Güldeniz'in şu bölümüne videoda ben web sitesindeki günlük bakıyorum fiyatı günlük fiyatı koyarım. Yani biz geçen hafta hangi fuarda o ya? Fuarlardan bir tanesindeydik, işte Yenikapı'da yapılan fuardaydık. Bu arada arka taraftaki telefon sesi için kusura bakmayın, kapatmayı unutmuşum. Ve karavanları görünce özellikle orada yerli karavan ağırlıklıydı. Yerli karavan diyerekten de çok kötü yerli karavanı kötülüyormuş gibi oluyorum ama maalesef bizim daha karavan üretimi için yolumuz var. Oradaki karavanlarla Ares'i kıyasladığımız zaman yani çok ciddi bir kalite farkı var. Yani burada gerçekten kalite var onlara kıyasladığımız zaman. Fiyatları da birçoğu bundan daha pahalıydı şu anda. Evet ya, bu arada fuardan hiçbir zevk almadım. Çok kötüydü. Çünkü gördüğünüz şeylerin kötü olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir şey hani içime akıtacak bir şey olmadı. Çok kısa bir sürede zaten fuarı gezip Evet. çıkmış olduk. Yani oradan o noktadan baktığımız zaman evet, bu karavan Malzeme bu fiyata kalitesi gayet alınabilecek iyi. en iyi karavan. Niye cümlemi kesiyorsun?
Evet, tekrar ben o cümlemi kesmeden Güldeniz, ben hemen tekrar baştan alayım. Bu fiyata alınabilecek en iyi karavan olduğunu her zaman söyledim. Hala da söylüyorum. Ee, Malzeme kalitesi güzel bu karavanın. Evet. Bazı ince düşünülmüş hareketler var. Firma ne olursa olsun Ankara'da olması biraz bizim için, İstanbul'da yaşayanlar için zorluk olsa da arkasında malzemenin detaylı bir şekilde her şeyi anlatıyorlar. Şasileri güven veriyor. Bir yerleri kaynakla monte etmemişler. Yani üzerine vidalayaraktan monte etmişler. Yani somunlamışlar, civatalamışlar. Yani My... yok, onu söylemiyorum. Bir karavan markası vardı, hatırlıyorsunuz. Kaynak yapıp da dingili kopan karavan markasını hatırlarsınız, yerli markayı. En azından öyle bir güvensizlik yok. O konuda bu karavana rahat ediyorum. Biz bu arada kullanmaya başladı ne kadar oldu? Mart'ta teslim Mart'ta aldık değil aldık. mi? 6 ay falan ya. 6 6 mı? 6 olmuyor mu? Şu an biz Biz 10. aydayız. 10. Tamam. aydayız. Hatta 11. aya gireceğiz. Ne oldu o Bayağı zaman? 8 ay 8 ay falan falan. oldu 8 ve aydır biz... bayağı dolu dolu da kullandık. Bayağı kamp yaptık. Tabii canım, yani hani biz bununla neredeyse 10.000 kilometre yol yapıp e, onlarca kampa gittik şu anda. Yani sayısını hiç bilmiyoruz ama bayağı bir kampa gittik ve bizi hani mutsuz eden birkaç noktası oldu ama hiç de öyle ya lanet olsun bu karavana falan dedirttirmedi. Evet, yolda bırakmadı yani. O yüzden hani malzeme kalitesi vesaire güzel diyoruz. İlk aldıktan sonra hemen ikinci kullanımda bir şeyler patlamaya başlamadı. O yüzden memnunuz. Olumlu yönlerimiz bunlar herhalde değil mi? Şu da olumlu yönlerden bir tanesi, yani karavan hafif, yani gerçekten hafif arkadaşlar bu karavan, bunu net bir şekilde söylüyoruz çünkü bu karavan şu an içi, yani olabilecek her şey şu an bizim kullanımımız için ihtiyacımız olan her şey karavan için, gene en fazla gelse 800 kilo geliyor bu karavan. Bir de çok yükleme yapmamak Tabii. lazım zaten karavana. Sen anlatıyordun bunları Onu zaten. anlatacağım. O bir tane karavanı yolculuğa hazırlama diye bir teknik video oluşturacağım da bu videodan sonraya gelir o büyük bir ihtimalle. Ona biraz zaman ayırmam gerekiyor. Daha detaylı anlatacağım bir konu çünkü Biz orası. sadece zoraki ve hafif malzemelerimizi karavanda tutuyoruz. Nedir bunlar? Çarşaf, uyku tulumu, yastık. Bunların zaten totalde ağırlığına baktığınızda çok bir şey yapmıyor. Onun dışında ne var? Bir iki kitap vesaire bir şey var. Vırlar zıvırlar var. Bir İşte iki abur cubur hani böyle zor anda yenebilecek şeyler var. bu iki kişilikte basit mutfak malzemesi Evet, var içinde. daha fazlası yok yani. Şimdi Hani buraya 12 parça yemek takımı getirmiyoruz. köpek geldi senin. Yavrum ne yapıyorsun? Köpeği gönderdim, geldim içeri girmesini. Ha evet, şimdi hafif olunca otomatik olarak araçla çekmesi rahat ediyor ki biz bu karavanı bir iki motorlu bir tane benzinli otomatik vitesli arabayla çekiyorduk daha öncesinde. Instagram'dan takip edenler biliyordu. Biz onunla Sakar Geçit falan tırmandık. Ona rağmen en ufak bir sorun yaşamadık. O arada bir şey oldu. Sakar Geçit'i falan tırmandık. O kadar yol yaptık. Antalya sıcağında yolculuk yaptık. Karavanın hafif olmasının avantajını kullandık. Bir de malum bugünün şartlarıyla bugün Ekim ayının sonundayız, biz 29 Ekim'deyiz. 29 Ekim itibariyle mazot fiyatı da 28 lira mı 27 lira, 26 küsürdeyiz 26 galiba küsür şu anda. olduğunu hesap edince 1 litre yakıt bile önemli bir hal haline geliyor. O yüzden bu karavan hafifliği bana avantaj veriyor, bizi fayda sağlıyor. Evet. Olumsuzluk yönlerine gelince bu karavanla ilgili İlk ben söyleyeceğim. bu tamam. İlk ben söyleyeceğim. Ben yine bak hidrofor aslında. Hidroforun bağlantısından sürekli olarak su damlıyor. Hidroforu açtığım zaman o banyo tarafında dolabın orada e, ne deniyor? Kelepçe, Hortumlar hortum. var, kelepçeler var. O kelepçelerden sürekli olarak su damlatıyor. Yani genel olarak bu bahsedeceğimiz sorunların tamamı bu karavan için özel değil bu arada. Ona da eminim, birçoğunu da inceledik, birçoğuna da baktık, insanlarla da konuşuyoruz. Yerli karavanların çoğunda benzer bir durum var. İşçilik hataları inanılmaz fazla. Yani bu karavan için de söylüyoruz. Çok ciddi işçilik hatası var. Bu bahsettiğimiz bizim dış duşumuz var biliyorsunuz. Az önce de gösterdik. Dış duşla banyo hortumunun bir bağlantısı var ve orada kelepçe var. Bir sebepten kullanılan hortumdan dolayı o kelepçe tam sıkılmıyor ve oradan su damlatıyor. Zaten hidrofor çalıştırdığımız zaman belki duymuşsunuzdur az önce, sürekli bir tık 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 diye hidrofor çalışmaya devam ediyor orada. Ufak ufak malzemeler veriyor. Bu birinci sıkıntı. İkinci sorun şu kapıdan giren su. Yani gene aslında burada bahsettiğimiz bütün sorunlar işçilik hatalarına geliyor. Biz kapılardan su sızlıyor bizim karavanımızın. Daha doğrusu alt tarafında bir boşluk var. Lastikten sıçrayan su içeri geliyor.
firmayla konuştuğumuz zaman gelin tamir edelim dediler de şuna geliyor. Biz İstanbul'dayız. İstanbul'dan Yani Ankara'ya git gel 1.000 kilometre. En azından bir gecede kalmak gerekir. Oldu bize 5.000 liraya zaten mal oldu. 5.000 liraya ben zaten kapı alıp takarım. Yani Behrimi'nin kapısı kaç para oldu şu anda? Yani üzeri biraz daha koyup Behrimi'nin kapısını takarım gibi bir duruma geliyor. yani sürekli bir malın arkasında durmak evet güzel bir şey ama gelin Ankara'ya yapalım demek çok hoş ve mantıklı bir çözüm önerisi olmuyor. Yani bu kadar şimdi bu arada yurt dışına zaten satış yapıyor. İzmir'de bayilikleri falan da açılıyor galiba. Şube açıyorlar. Şube mi? Ayrı değil. Ee, İzmir'de de bir Hı. satış ağı olacak. Bütün müşterilere gelin Ankara'ya bakalım demek hiç mantıklı değil. Biz mesela birkaç tane karavan firmasıyla görüştüğümüzde biz satıştan sonra da Evet, evet. arkanızdayız. Hani yanınızdayız. Bir sorun olduğu zaman yardımcı oluruz dediler ama bunların mesela yardımcı olma şekilleri neredeyseniz biz oraya bir ekip gönderiyoruz. Hani o şekilde destek oluyoruz. Yani olması gereken şey bence bu. Ya en İstanbul azından dediğimiz bir yer. tane teknik servis, bir Evet. bakım merkezi, bir şey ki İstanbul dediğimiz yer yani 15 Ve milyonluk biz şehir. bayağı da yollarda başkent karavan görmeye başladık. Mesela Ömerli'de kamp yaptığımızda kaç tane Tabii, tabii. başkent karavan vardı? Bayağı Şeyde vardı yani. Yan yana hepsi Antalya'da böyle dizilmiş. Kaş'tayken Kaş'ta da tabii 5 tane sürekli. karavan vardı. 3'ü şeydi, başkent karavandı. Ya bu güzel bir şey. Hani zaten memnun olduğumuz için biz de herkese öneriyoruz ama destek konusunda da birazcık kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bir de benim bu karavanda e, yaşadığım sorunlardan bir tanesi, yani bazı şeyler maliyet değildir. Örnek veriyorum. Şimdi dışarıda gördüğünüz karavanın üzerinde bir sürü pas lekesi var. Yani bu karavanda bir tane metal parça var. O da tepedeki güneş panelleri monte edilen yer. Şimdi güneş paneli monte aparatı çok pahalı bir şey değil. Hani o şöyle plaka, onları takıyorsunuz güneş panelinin üzerine. O çok büyük bir maliyet değil. Yani olsa ya 500 lira olsun ki şu anki fiyatını bilmiyorum, onu da koyarım şuraya Güldeniz'in şu Benim tarafına. suratıma koy. Güldeniz'e koy, üzerine yerleşir. Çok pahalı bir şey değil. Yani eminim ki o boruyla 3 aşağı 5 yukarı fiyatları denk gelecektir. Şimdi bu bir düşünme şekli. Bu bir hesap etmeyle alakalı bir şey. Siz oraya onu koyarsanız antipası dışından sürebilirsiniz. İçine antipas koymadığınız için yağmurda, çamurda, suda beklediği zaman işte şu anki karavanın olduğu gibi dışarıdan inanılmaz bir, yani ben karavanı pas temizlemek için yıkıyorum sürekli. Yani sürekli bir pas halindeyiz ve Hiç güzel Instagram fotoğraflarımız evet, çıkmıyor. tabii canım, yani bir de bunun Instagram kısmı var. Bu gerçekten bunun parayla hesap edilecek bir şey değil yani. Bu karavanın 1.000 lira fiyatının artması bu konfora değer ve kimsenin de, yani bunu opsiyon olarak bile sunabilirler. Ama bu ciddi sorun olarak yaşadığımız şey ve bahsettiğim işçilik hataları, yani bahsettiğim işçilik hataları ufak ufak ve hani o kadar çok ki insan takılmaya başladığı zaman canı Başlarsan sıkılıyor. evet biz ilk karavan almaya gittiğimizde de Ankara'ya gittik işte karavanı oradan alalım hani bir sorun varsa hemen müdahale edilsin diye. Yani çok basit bir şey ama o dışarıda yazan RS 310 bile yamuk yapıştırılmış. Yani yani bu maliyetle ölçülebilecek bir şey bence değil. bir şeyleri hızlı yapmaya çalışıyorlar. Evet. Çok ciddi bir üretimleri var ama işte bu şekilde gözden kaçan, çok dikkat edilmeyen, ufak ama görülen şeyler var. Çok hoş değil. Bir de şimdi şeyi fark ettik biz, birkaç tane arkadaşımızla, kullanan insanlarla konuştuğumuz zaman, yani bu karavanların standart değil yani. Şimdi Antalya'da bir arkadaş grubuyla bir aileyle tanışmıştık. Karahanlar, isimlerini de hatırlamıyorum. Soyonları Karahan olduğu için oradan aklıma geldi. Gerçekten güzel ve hani iyi bir karavancı bir aileydi. Yani hani detayları takılan, uğraşan, tekniğini bilen bir insanlardı. Fark etti ki onların su deposu, bizim su depomuz birbirleriyle ters. Aynı model bu arada. Ay Onlarda 310. da RS 310 var. Sadece hani standart o 4 kişilik gelen bu arkada neydi o? Ranzanın olan modeli. Bizim su depomuz bu tarafta, onlarınki karşı Ya bizimki tarafta. sağda, onlarınki solda. Şimdi biz şaşırdık. Gerçekten şaşırdık. Diğer taraftan bizim su depomuzda avantaj olarak bizde şey var. Tahliye hattı var. Suyu koyduğumuz zaman tahliye olarak fazla suyu boşaltıyor. Onların karavanında o da yokmuş. Kontrol edebileceğimiz bir gösterge de olmadığı için
Kaldırıyorlar. İçeride eşi su dolarken bekliyor. İçeride su doldu mu dolmadı mı diye kontrol ediyor. Eşine haber veriyor. O oradan hortumu çıkartıyor. Taşsa içeri taşıyacak bütün su. Yani Ya, gözden kaçmış bir detay herhalde yani bu da. Hızlı yapalım derken mi oldu yine bilmiyorum. bilmiyorum yani işte bu tarz konular bir yerden sonra tabii mutsuz edebiliyor insanı ama hani dediğim gibi bu karavan yani fiyatına göre gene bunlar bizim yaşadığımız olumsuzluklar. Sizin de yaşayabileceğiniz potansiyeli olan olumsuzluklar. İnşallah yaşamazsınız. Bunların hiçbiri yoktur. Bizde denk gelmişiz. Biz filmin amatörlük dönemine denk gelmişizdir inşallah ama sizde de bunları yaşama ihtimaliniz var. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Yani şey videosunda ben karavanda teknik videosunun birinci videosuydu sanırım. Orada şeyden bahsediyorum. Karavan hayatı bana göre mi diye bir video var. Onu bir bakarsanız orada şeyden bahsediyorum sürekli. Karavanda iş bitmez. Yani karavancı olmak yatmak anlamına gel. Hayatta iş bitmez be Hüseyin'ciğim. Ha canını yediğim şey PSP'cisi. Yani karavanda sürekli bir şeylerle uğraşacaksınız. Yerli bir karavan sahibiyseniz aynı zamanda elinizden de biraz tornavida tutması gerekecek yani. O bir şeylerle uğraşmanız gerekecek. Bu kesinlikle bence öyle. Beyim ne kadar doğru bir söz söyledi. Ay, Mesela, bey, mesela biz daha karavanı ilk almıştık hatırlıyor musun? Ankara'daydık. Şu yatağı şuradan şurada göstermeye çalışacağım. Bakayım. Şurada bir parça var. Bunu ben kendim taktım. Çünkü buradaki şu yatağın üzerine takılan dakika bir gol bir. Yani ilk geri geldim. O çıta yerinde değildi. Yani eğimliydi o çıta ve biz yatağı üzerine oturttuğumuz zaman masa alandan düşüyordu. Yani elinizden bu tarz işin gelmesi gerekiyor ki çıkartıp onu orada hemen 2 dakika bir çözüm bulup devam etmeniz gerekiyor. Yerli karavan, ya bu arada karavan hayatının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Elinizden biraz iş gelmesi gerekiyor karavanda. Her karavanda ufak tefek çünkü yani dışarıdayız ve hareket halinde olan, çok ciddi sarsıntı halinde olan bir araç olduğu için bunlar. İlla elinizden bir destek ya da en azından desteği alabileceğiniz telefon başında bir arkadaşınız olmalı bence. Bu karavanla ilgili benim söyleyebileceğim ne var? Bu gene bahsettiğim bu karavanla alakalı değil. Yerli karavanların %80'inde olan yerdeki yalıtım eksikliği. Yani bunda da yerde bir yalıtım olmadığı için şu an ayağım yere basıyor ve hafiften böyle ince ince üşümeye başladı böyle ayağım. Hepsinde var. Bunu çözüm olarak şey yapabiliyorlar. Bir arkadaşlar halı serdiler falan ama dediğimiz gibi bizim kapı tarafından bir su sızıntısı sorunumuz olduğu için biz o taraflara bir halı seremiyoruz. Neyi anlatabiliriz? genel olarak bu şekilde herhalde. Yani şimdi arkadaşlar biraz şeye bakmak gerekiyor. Bu karavanı alırkenki isteğiniz. Biz size aslında karavanı gösterdikten sonra bayağı bir olumsuz şeyden bahsetmiş gibi gözüküyoruz ama hiç öyle Yo. değil. Yani Yani genel çok olarak hani olumsuz değil zaten. Genel olarak memnunuz. Hı hı. Ufak tefek bazı sorunlar var. Yani bunu hani firmaya da iletmek lazım sonuçta. Yani bu geri bildirimler önemli. Tabii dikkate alınırsa önemli. onu bilmiyoruz. Onlar da kendilerine göre hani dikkat ederler. Ya şimdi şey var, hesap ederken biz bunların hepsini konuşurken aslında fiyatına göre bazı şeyleri kıyaslamamız gerekiyor. Bunları sorunları yaşamak istemediğiniz karavanlar şu anki fiyatlarıyla 25 bin euro, 30 bin euro civarında bir fiyatı var. Bu karavanın fiyatı 7 bin euroya 6500-7 bin euroya geliyor. Evet. Yani 3-4 kat, 5 kat bir fiyat farkı var. Evet oraya gittiğiniz zaman da bazı sorunlar yaşayacaksınız ama bu sorunları belki yaşamayacaksınız. O fiyat farkını onlara veriyorsunuz. Yani bu karavanı şu mantıkla bakmak gerekiyor. Bu karavan başlangıç karavanı. Yani biz çadırcıyız. Biz çadırdan karavana geçiyoruz. Karavanı olarak düşündüğünüz zaman bu karavan oldukça konforlu hale geliyor ki bize de bu arada bahsettiğimiz her şeyin yanında biz bu karavanda bayağı konforluyuz. Ama işte hani bizim beklentimiz biz yıllarca çadır kampı yaptıktan sonra karavana geçişi yaptık. Bu bizim için bir öğrenme karavanı aslında. Bundan sonra geçersek belki bir Avrupa karavanı ya da başka bir karavana geçiş yaparsak bu bizim burada öğrendiğimiz tecrübelerle oraya geçeceğiz. Yani o mantıkla bakmanız gerekiyor. Ya da ben sadece yazın hafta sonları deniz kenarına bir iki günlüğüne gidiyorum derseniz bu karavandaki Oo. hiçbir sorun size. Al git kardeşim. Ya hemen sar yani. Biz normalde biz normalde çok fazla kamp yapmayı, ormanda olmayı, doğada olmayı seviyoruz. Yani büyük bir ihtimalle sizler de seviyorsunuz ama biz hiç şehirde durmaktan mutlu olmadığımız için çok sık kullanıyoruz. Yani biz her hafta
en olmadı 2 haftada bir yere gitmeyi istediğimiz için otomatik olarak bu tarz şeyler zamanla gözümüze geliyor. Ama siz işte 2 haftada bir değil de işte ayda bir yere gideceksiniz. Yaz döneminde kullanacaksınız. Zaten hemen alın bunu. Bence de. Bir tente, duş, deniz kenarı bir yer, yılan. Tam sizin kaleminiz. Sarayım mı hemen? Tam bir satışçı. Mesleğimiz bu, ne yapalım. Yani o yüzden beklentilerinizi siz belirleyin. Çok büyük biz ev konforunun birebir aynısını karavanda istemiyoruz diyorsanız koştura koştura gidin bu karavanı alın. Onun da arkasında dururuz bu arada. Hani onunla da Biz ne niye duruyoruz canım? Ben Kim ne diyorum? dedi? Ben söylediğim simlerin arkasında Bana duruyorum. Başkent Karavan dursun. Aa bak, Avis'in karavanı geldi kiralık. Biz bu arada şu anda Kuzu Yayladayız. Evet, 29 Ekim. Ayrıca 29 Ekim'imiz Hepimizin bayramı kutlu bayramımız olsun. kutlu olsun. Bugün ne zaman izlersiniz videoyu bilmiyoruz ama bugün 29 Ekim ve 99. yıl dönümümüz Cumhuriyetimizin. Evet, 100. yılımıza çok az kaldı. Az kaldı. Bugün akşam bir coşkuyla kutlarız, arkadaşlarımız gelecek. Kısacası son olarak cümlelerimizi toplayalım. Evet, bu karavanın birkaç sorunu var. Biliyorum. Ama inanın yerli olarak alabileceğiniz karavanların hepsinde bunlar var ve bu karavanda birçoğundan az bu sorun, birçoğundan çok daha az bu sorunlar ki çok pahalı yerli karavanlar da var bazıları. Biz marka olarak vermeyeyim. Biz onların bir tanesi çok ciddi çile bile yaşadık. Ondan sonra buna gelince bu fiyatla bu karavan bize cennetin kapılarını Bence de. aralamış gibi. O yüzden puanım yüksek. O yüzden yani bu Direkt karavana vermeyeyim şimdi puan ama yüksek puan. ben bu karavana Kendi 6,5 veririm. 6,5 mu? 6,5 veririm. 10 üzerinden 6,5 veririm. Ha, ben birazcık daha vermiştim. Ama bu puanımı şeye göre kıyasladım. Yerli karavanlar fiyat, Ha, bu fiyatlarda yerli karavan- alınabilecek düşündüğüm zaman Ben yerli karavanlar 7-8 içinde veriyorum. kıyaslarsak Bak, ben de puanımı 7,5 vermiş veririm. oldum. İçimde tutacaktım. Ben genel olarak karavanlar içinde sıralarsak hani Türkiye'de satışta bulunanlarda 6,5 veririm. Yani ortalamanın bir tık üstünde olduğunu söylerim. Ama yerli karavanlar içinde verirsek gerçekten iyi olduğunu düşünürüm. Evet, evet. Hani yani gerçekten bilmiyorum şu an karavanın fiyatını ama büyük bir ihtimalle 150 bin liraya gelmemiştir bu karavan. Yok, biz birkaç önce bir satma, hani satıp bir başka bir karavan alma niyetimiz vardı. Yani bir Avrupa karavan şöyle bir baktık. Hemen alabiliyor olmamız lazım. Euro'ya endeksli olduğu için çok hızlı bir şekilde bunu satamadığımız için alamadık o anda. O zaman sorduğumuz zaman Iceberg 390 QD. o zaman sorduğumuzda 140 bin liraya satılabiliyordu bu donanımla, bu şeyle. Ama biz 135'e verecektik, bu arada almadınız. Ya, isteyen varsa Instagram'dan iletişime geçsin. Ha bu arada şu videoyu kapatmadan önce de rica etsem, bakın o kadar uğraşıyoruz, canınızı yiyin, bir abone olun, bir şey like atın, bir şey yapın. 100 kişi izliyor videoyu ya. Ne? Niye ağzın yine senin bir değişti de ona Ya şöyle benim bir içimde bir bakık al. kampta bir garip, bu kamptayken bir hafiften bir beyaz yakalı çıkıyor, bir içimde Yok, böyle. şu an böyle daha böyle İç Anadolu'ya doğru bir ya. kaydın gibi. Ya bölge olarak da İç Anadolu'ya yaklaştık ya, o yüzden içimde bunun ipti. Yani o yüzden bir abone olun, bir like atın, bir şey yapın da, ya da karavancı ya da kampçı insanların videoları şu dönemde izlemesi çok önemli. Çünkü YouTube kime önereceğini bilmiyor videoyu ve gerçekten videolara bakıyorum, Hintlileri falan önermiş oluyor videoları. O analitik kısmında gösterebilirsem gerçekten koyarım onu şuralara, bir yerlere. O kadar komik videoları öneriyor ki videoyu. Çünkü kampçı bir kitle yok. Düzgün izleyen bir kitle olmadığı için kime göstereceğini bilmiyor YouTube'da. O yüzden böyle bir şey var. Peugeot 106'ya egzoz taktık videosunun yanında biz gözüküyoruz önerilenlerde. Olur her şey zamanla Abi. olur. Neyse. Zaten bu işin bir anı kısmı. Bu bizim keyif kısmı. O yüzden Evet, şimdi bunu ben bu arada ben bu abone olun kısmını öne teaser olarak atacağım. Sonra siz tekrar izleyeceksiniz. Sonuna geldiğiniz zaman tekrar bu kısmı şey yapacaksınız. Yani bunu, videonun devamında ne olduğunu bilmeniz için öndeki teaser'ın tamamını izleyip videonun devamını getirin. kafasında bir şeyler konuşmayın. Çok acayip var ya, oradan gelecek böyle bir şeyler, alevler, buradan böyle patlamalar. Hiç öyle bir şey yapın, beceremiyorum o kadar o işleri de. Tamam. Bayram. Bayram düşüyor. Tamam, hadi kapatalım artık. Hadi bayramı da kapatalım. Evet. 29 Ekim kutlu olsun. Hoşçakalın.